Selamlar. Hemen videonun başındayken söyleyeyim. Daha projenin geliştirme aşamasına başlamadık. Bu videoda yine tasarım ile alakalı olacak. Birkaç değişiklik yaptım, onları anlatacağım. Belki biraz da döngülerden bahsederiz. Önceki videoya zaten değişiklikler olacağı için altyazı ekleme gibi şeylerle falan uğraşmadım. Hani tabii bu kararlarımı sonradan da değiştirebilirim ama genel tasarım olarak değişiklik yapacağımı zannetmiyorum. Aslında önceki videoya altyazı eklesem iyi olabilir. Bu sayede bu videonun sitesini kısaltmış olurum. Hani ben bunu bir düşüneyim. Hem video içerisinde oluşabilecek kafa karışıklığını falan da önlemiş olurum. Hala yetenekleri tasarlıyorum. Yetenek tasarımlarını henüz bitirmedim. Kendime şu tarz bir görsel oluşturdum. Ekrana veririm görseli. En azından yeteneklerin nasıl olacağını bu görsele bakarak biraz daha anlamlı oluşturmayı umuyorum. Yani ne demiştik önceki videomuzda? 3 adet ana karakter özelliğimiz mevcut. Kuvvetlik, çevik ve zeka olmak üzere. Karakterin bu özellikleri oyuncu tarafından belirli yetenek puanları harcanılarak e, arttırılabiliyordu. Bu sayede oyuncular kendi boyutlarını oluşturabiliyorlardı. Aynı zamanda harcanan yetenek puanları sayesinde oyuncu belli başlı yeteneklere erişim kazanıyordu. Ek olarak bu ana karakter özellikleri karakterin atış gücü, atış hızı ve hareket hızı gibi temel niteliklerini değiştirdiği için o oyunun dengesini korumak adına oyuncular tarafından oluşturulacak bu yükleri sürekli simüle etmeye çalışarak bunun üzerinden tasarımlarımızı yürütüp yeteneklerimizi oluşturmaya devam ediyorduk. Bu videoda oyunun genel mekaniklerini inceleyeceğiz. Aslında oyunun diğer mekaniklerinin ne kadar temel oyun döngümüz ile alakalı olduğuna bakacağız. Biraz da döngülerden bahsederiz. Daha önce bahsettim mi hatırlamıyorum fakat Red Dead Redemption 2'deki avcılık mekaniği gibi kötü ve oyunun temel döngüsüne hizmet etmeyen mekanikler var mı? Onu kontrol edeceğiz bir nevi. Bu tasarım kısmı neden uzun sürüyor diye merak edenler için de açıklayıcı bir video olacak büyük ihtimalle. Çünkü game development ile ilgili videolar izlediğiniz zaman ara ara pre-production phase diye bir terim duyarsınız. Ve genellikle bunun kısa tutulması gerektiğini söylerler. Kimi videoda bir hafta ideal bir süredir derler. Kimisinde bilmiyorum yani birkaç hafta falan olabilir derler. Hani net bir süresi yoktur ama genelde kısa tutulması gerektiğini belirtirler videolarda. Bu ise genellikle bizim gibi amatör oyun geliştiricileri tarafından oyunun bütün tasarım süreci olarak algılanır. Hani ismi pre-production phase olsa da birçok arkadaş bu hataya düşebiliyor. Genellikle bu pre-production phase'de sadece oyunun temelleri belirlenir. Mesela ben ekibimle bir oyun fikri oluşturdum ve birlikte bu oyunu yapmaya karar verdik. Yani hemen grafik tarafıyla ilgilenen arkadaşım grafiksel konular üzerine çalışmaya başlar. Hemen programcı arkadaşım küp gibi objeleri kullanarak bazı mekanikleri oluşturmaya başlar. Bir taraftan ise oyunun tasarım süreci de devam eder. Hani oyunun bu şekilde yapılmasının sebebi ise oyunun üretim zamanını kısa tutmaktır. İlerleyen zamanda bir değişiklik istediğimize karar verdiğimizde ise bunu kolaylıkla yapabiliriz. Çünkü projeye başlarken yeterli insan gücü ve bilgi birikimi ile projeye başlamışızdır. Önceki videoda benim multiplayer sistemler hakkında bilgim olmadığını söylemiştim. Mesela ben bir multiplayer oyun projesinde oyun programcısıyım ve multiplayer kısmının yazılımını, multiplayer sistemini yapacak olan da benim. Oyunun multiplayer sistemi bir kullanıcının host olduğu bir sistem olsun. Haliyle benim bilgim olmadığı için bir süre bunu sistemin nasıl yapılacağını öğrenerek zaman geçireceğim. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde öğrenip bu sistemi oluşturmayı başarsam bile normalde bu iş için gereken zamandan daha fazla zaman harcamış olacağım. Hani bir de oyunun multiplayer sisteminin sonradan işte ne bileyim server bazlı bir sistem olmasına karar verildiğini düşün. Hani belki de normalde bir ayda gibi bir sürede yapılacak bir sistem.
Hani kim bilir ne zamana bitmiş olur. Hani değinmek istediğim konu, indie game developerların bu tarz bir lüksü olmadığı için hani benim tavsiyem bence yapılması gereken en başta oyunun tasarım sürecini tamamlamanızdır. Neyse, konudan koptuk. Şimdi oyunumuza bakalım. Oyunun ana gameplay'i rakiple savaşmak olacak. Single player kısmı için yaratıklarıyla, multiplayer kısmı için ise diğer oyuncularla savaşmak. Yani oyunumuzun gamecore loop'u genel bir dövüş oyununun gamecore loop ile aynı. Gamecore loop videomuzdan hatırlayalım. Nedir bir dövüş oyununun gamecore loop'u? Rakibimizi yenmek için avantajı ele geçirmeye çalışırız ve rakibimize saldırırız. Aynı zamanda yenilmemek için ise elimizden geldiğince rakibimize avantajı kaptırmamaya çalışırız. Hani oyunumuzun gamecore loop'u bu şekilde. Yani bir dövüş oyununun, bir real time strateji oyununun, satrancın gamecore loop ile aynı. Yine gamecore loop videomuzdan hatırlayacağınız üzere gamecore loop'umuz, yani temel oyun döngümüz, bir çift döngü, yani dual loop. Şimdi bu dual loop'umuzdaki adımları tek tek inceleyelim diyecektim. Fakat videoyu elimden geldiğince uzun ve sıkıcı hale getirmemeye çalışayım. Hani o yüzden şimdi hem değişikliklerden bahsederken hem de mekaniklerimizin nasıl bu adımlara hizmet ettiğini kontrol edelim. Aslında biraz daha iyi anlaşılabilmesi için tersten gidebiliriz. Nasıl bir mekanik oyunun gamecore loop'una hizmet edemez diye bir soru soralım. Ve bu mekanik bir yetenek mekaniği, bir yetenek sistemi olsun. Öncelikle savaş sistemimizin farklı unsurlarını kullanabilen bir yetenek içermemesi lazım. Gelen saldırıları engelleyebileceğimiz veya rakibimizin kaçamayacağı saldırılar yapabileceğimiz bir yetenek içermemesi lazım. Yani işe yarar bir yetenek olmaması lazım bu yetenek sisteminde. Yani yoksa güzel bir yetenek sistemine falan dönüşebilir. Bize kötü olanı lazım. Hani özetlersek, herhangi bir yeteneğin bir diğerinden biraz daha fazla hasara sahip olduğu bir yetenek sistemi gayet kötü ve oyunumuzun gamecore loop'una hizmet etmeyen bir yetenek sistemi olacaktır. Bu kötü yetenek mekaniğinin, sisteminin nasıl temel oyun döngümüze hizmet etmediğini biraz daha detaylandıralım ki daha iyi anlaşılsın. Öncelikle bu yetenek sisteminde rakibimizin pozisyon almasını zorlaştıracak veya bizim pozisyon almamızı kolaylaştıracak bir yetenek bulunmamakta. Savaş sırasında avantajı elde etmemize yarayacak veya rakibimizin avantajını ortadan kaldıracak bir yetenek de bulunmamakta. Aynı zamanda rakipten gelen saldırılardan korunmamıza yarayan bir yetenek de mevcut değil. Bu yetenek sistemindeki yeteneklerin tek fonksiyonu saldırı yapmak, ama zaten savaş sistemimizdeki normal saldırı yapma mekaniği bu yetenek sisteminin oyunumuza yapacağı katkıyı tek başına yapıyor. Yani bu kötü olan yetenek sistemini oyunumuza eklemek yerine normal saldırıların hasarını arttıran bir mekanik oluşturmamız hem bize geliştirme süresi bakımından yarar sağlarken hem de oyuncunun boş yere beklentiye girmesini engeller. Yani oyuncunun oyundan sıkılmasını engeller. Yani yeteneklerin hepsini oluşturmamış olsam bile yaptığımız oyunda bu tarz kötü bir yetenek sistemi olmadığını söyleyebilirim. Aklıma gelmişken de söyleyeyim. Ben sistem de desem, mekanik de desem, özünde aynı şeyden bahsediyorum. Hani kafanız boş yere karışmasın. Mesela bir oyundaki araba sürme mekaniğinden bahsederken ne diyoruz? Mekanik diyoruz. Teknik olarak bizim mekanik dediğimiz sistemin içerisinde sadece hızı arttırmak da bir mekaniktir. Arabanın yönünü değiştirmek de bir mekaniktir. Ama biz bu mekaniklerin hepsine sürüş mekaniği deriz veya sürüş sistemi falan deriz. Hani o yüzden aklınız karışmasın. Sistem derken de, mekanik derken de aynı şeyden bahsediyorum. Artık bir oyun mekaniğinin nasıl olmaması gerektiğini gördüğümüze göre bizim oyunumuzun mekaniklerini de gözden geçirebiliriz. Aslında detaylı bir şekilde
Bunu yapmak istiyordum fakat görünen o ki video uzayabilir. O yüzden şimdilik sistemlerden, mekaniklerden adım adım kısaca bahsedelim. Dövüş sistemi temel savaş mekaniklerinin toplamına verdiğim ad, içerisinde bulunan hareket etmek, saldırı yapmak, yetenek kullanmak, birimlerin canının olması gibi temel mekaniklerin toplamı. Zaten sistemin kendi varlığı ne kadar temel oyun döngümüz ile alakalı olduğunu açıklıyor. Burada dövüş sistemi içerisinde bulunan mekanikleri detaylıca kontrol edebiliriz. Fakat detaya girmeyeceğimizi belirtmiştik. Diğer sistem ve mekanikleri de kısa kısa özetleyerek geçelim. Sıradaki madde güç sistemi. Güç sistemi kuvvet, çeviklik ve zeka olmak üzere karakterin 3 ana özelliğinden yola çıkarak oluşuyor. Oyuncunun yetenek sistemi üzerinde harcadığı yetenek puanları ile karakterin ana özelliklerinin değerleri hesaplanıyor. Karakterin ana özelliklerinin değerlerine göre ise dövüş sistemi içerisinde bulunan normal saldırı gücü, saldırı hızı, saldırı başına enerji yenileme ve hareket hızı gibi mekaniklerin süreleri ve değerleri hesaplanıyor. Sıradaki maddemiz yetenek sistemi. Yetenek sistemimizde oyuncu yeteneklerin kilitlerini sahip olduğu belirli yetenek puanlarıyla açabilir. Yetenekler ise yetenek ağacı üzerinden belirli bölgelerde bulunur. Bu bölgeler burada harcanacak yetenek puanları ile hangi yeteneklerin kullanılabileceğini gösterir. Aynı zamanda konumu itibariyle harcanan yetenek puanlarının karakterin hangi ana özelliklerinin değerini arttıracağını da belirtir. Oyuncular 3 ana özelliğin de değerini arttırdığı bir yetenek seti oluşturamazlar. Yetenek ağacı üzerindeki yeteneklere yetenek geliştirme sisteminde bahsedeceğimiz geliştirmeler de yapılabilmektedir. Sıradaki maddemiz yetenek geliştirme sistemi. Aslında bir önceki videoda oyunda haritalar veya benzeri tarzda bir sistem olmayacak demiştim. Fakat üstüne biraz düşününce hem oyunun bir tutorial'ını oluşturmak için hem de oyuncunun güçlenme ve keşif gibi duygularını tetiklemek için bunun gibi bir sistemin olması gerektiği yönünde kararımı değiştirdim. Tam olarak kesinleştirmemiş olsam da kendi Crush'ın level haritasına benzer bir harita oluşturmak var aklımda. İlk olarak oyuncu tutorial levellerine geçerken bir taraftan da oyun mekanikleri hakkında bilgi alacak. Diğer levellerde ise oyuncu yetenek ağacındaki yeteneklerin kilitlerini açacak. Oyuncu her bir seviyede biraz daha fazla vuran düşmanlarla karşılaşmayacak. Onun yerine belirli yeteneklere karşı zaafı olan düşmanlarla karşılaşacak. Bu sayede oyuncu topladığı her bir yetenekle güçlendiğini hissedebilecek. Aynı zamanda topladığı yetenekler ile birçok farklı yetenek seti hazırlayacağı için oyuncunun keşif duygusunu da tetiklemiş olacak bu sistem. Her bir seviyenin yetenek sayısı kadar olması sistemi kısıtlıyor olsa da bunu oyunun giriş seviyesi olarak düşünebiliriz. Hem bu seviyelerin yetenek sayısı kadar olma problemini hem de oyuncunun teknik olarak hasarının artmayış oluşu bizi sonraki sistemimize getiriyor. Sonraki sistemimiz yetenek geliştirme sistemi. Oyuncunun yetenek seti oluştururken hayal gücü sadece yetenekler ile kısıtlı kalıyor. Bu sistemin en büyük amacı bu sorunu çözmek ve oyuncuya daha fazla hayal gücünü kullanabileceği alan bırakmak. Bu yetenek geliştirmelerini oyuncu belirli bir seviyeyi tamamladıktan sonra roguelite gibi bir sistem içerisinde bulduğu kristaller ile yapabilecek. Her yeteneğe tek bir kristal takılabilecek. Kristallerin seviyeleri olacak ve oyuncu istediği zaman kristalleri yeteneklerinden sökebilecek. Aynı seviye 2 adet kristali olan oyuncu o kristalleri bir üst seviye kristal elde etmek için kullanabilecek. Bu kristaller yeteneklere yanma, yavaşlatma gibi durum efektleri ekleyecek. Bu sayede oyuncu hasar odaklı bir yeteneği seçse bile onu işlevsel olarak kullanabilecek. Aynı zamanda istediği yeteneklerin hasarını arttırabilecek. Son sistem ise multiplayer sistemi.
Ekstra eklenecek bir şey yok. Adından da anlaşıldığı üzere oyunun multiplayer'ı bunu. Fakat ileride MMR sistemi gibi mekanikler eklemek istersek bu sistem ve mekaniklerin ekleneceği üst başlık burası. Multiplayer sisteminde oyunun döngüsü aynı şekilde devam ediyor. Sadece oyuncunun rakibi bir insan oluyor. O sebeple multiplayer mekanikleri oyunun temel döngüsünden ziyade oyunun sosyal döngüsüyle alakalı bir kısım. Sosyal döngüsü derken ne demek istediğimi alakalı kısma geldiğimizde anlatırım. O yüzden şimdilik erteleyelim. Kafa karışıklığı olmasın. Daha fazla detaya inmeden oyun mekaniklerimizin oluşturduğu sistemlerden bahsettik. Şimdi kısaca bu sistemlerin Gamecore Loop ile alakalı olup olmadıklarına bakalım. Belirttiğimiz üzere dövüş sistemimizden bahsetmeye gerek yok. Çünkü dövüş sistemi içerisinde bulunan her bir mekanik direkt olarak temel oyun döngümüzün adımlarından biri. Güç sistemimiz ile oyuncunun dövüş sistemi içerisinde kullanacağı mekaniklerin değerleri belirleniyor. Yani oyuncu saldırı yapacağı zaman ne kadar hasar verecek? Oyuncu bir saldırıdan ne kadar sürede bir kaçınabilir? Gibi soruların cevaplarını güç sistemi veriyor. Gamecore Loop'umuz ile arasındaki bağlantıyı görebilirsiniz buradan. Şimdi yetenek sistemimize geldik. Yetenek sistemi oyuncunun avantaj elde etmesine, rakip saldırılardan kaçınmasına, rakibin pozisyon almasını zorlaştırmasına veya oyuncunun pozisyon almasına kadar birçok konuda temel oyun döngümüze destek sağlıyor. Karakter geliştirme sistemimiz ise doğrudan temel oyun döngümüz ile bağlantılı bir sistem değil, fakat oyuncu yetenek sistemi içerisinde kullanacağı yetenekleri buradan elde edeceği için dolaylı olarak temel oyun döngümüze hizmet eden bir sistem. Yetenek geliştirme sistemimiz, karakter geliştirme sistemimiz gibi temel oyun döngümüze dolaylı olarak hizmet eden bir sistem. Multiplayer sistemimizin amacı ise oyunun ana döngüsüne hizmet etmek değil. O yüzden zaten diğer sistemlerin oyuna nasıl hizmet ettiğinden bahsederken multiplayer sistemimizde pek bir şey söyleyemedik. O sebeple bence bu sistemin oyunun sosyal döngüsü çerçevesinde incelenmesi daha doğru olur. Ama şimdilik devam edelim. Hatta karakter geliştirme sistemi ve yetenek geliştirme sistemi dolaylı olarak oyunun ana sistemine, ana döngüsüne hizmet etseler bile hani asıl amaçları farklı olduğu için oyuncu haz döngüsü tarzında belki ayrı bir katmanda incelenebilir. Fakat onu da şimdilik olduğu gibi bırakalım. Sen neden video hazırlamadan önce düzeltmeleri yapmadın diye soracak olursanız, multiplayer sistemini size göstermek için temel oyun döngümüze hizmet eden sistemlerin yanında tuttum. Fakat doğruyu söylemek gerekirse yetenek geliştirme sistemini ve karakter geliştirme sisteminin ayrı bir döngü katmanında olmasının daha doğru olacağı düşüncesi şimdi aklıma geldi. Neyse, videoya devam edelim. Oyunun sosyal döngüsü ile alakalı çok fazla bilgi vermeyeceğim. Zaten ana amacımız oyun mekaniklerinin temel oyun döngümüz ile ne kadar alakalı olup olmadığını kontrol etmekti. Bir oyunun sosyal tarafı neden tasarlanır diye bir soru gelebilir aklınıza. Bunun cevabı oyuncuyu oyunda tutmak. Tıpkı oyunu tasarlarken oyuncu oyundan sıkılmasın diye compulsion loop'a dikkat etmemiz gibi, oyuncunun oyuna yeniden giriş yapmasını sağlamak ve bunu bir alışkanlık haline getirmek için ise oyunun sosyal döngüsünü tasarlıyoruz. Sosyal döngü kavramına en fazla dikkat eden oyun firmalarından biri bence Riot Games. Riot oyunlarını daha önce oynamışsanız büyük ihtimalle benimle aynı fikirdesinizdir. Aslında biraz Riot Games'in hani bunu nasıl yaptığı hakkında birkaç bir şey söyleyecektim. Videoyu fazla uzatmayalım. Neyse, çok fazla detay içermeyen bir video olacak demiştik. Birkaç bir şey daha ekleyip sosyal döngü kavramına geçelim.
Mesela oyunumuzda olacak guild, klan benzeri sistemler bu sosyal döngüde yer alır. Sosyal döngü oyuncunun diğer oyuncular ile olan etkileşimini tasarlayacağımız ve kontrol etmeye çalışacağımız yerdir. Oyunun sosyal döngüsü etrafına gelir modelimizi de entegre edebiliriz. Mesela bir oyun tasarladınız. Oyununuz online bir oyun olmayabilir. Fakat oyuna bir adet leaderboard eklersiniz ve oyununuzu oynayan oyunculara diğer oyuncuları geçme amacı vermiş olursunuz. Tıpkı Candy Crush oyununda arkadaşının ulaştığı en yüksek seviyeyi geçmeye çalışmak gibi. Oyuncu bu tarz bir amaç edinmişse, biraz daha rekabetçi bir ruh haline bürünmüşse, yani emin olun amacına hizmet edecek servisler için oyuna para vermekten çekinmeyecektir. Hani bu da bizi pay to win kavramına getiriyor fakat şimdilik bu sosyal döngüyü burada bırakalım. Konusu açılmışken biraz bilgi vereyim dedim sosyal döngü hakkında. Diyelim ki tasarımlarımızı tamamladık, bütün döngülerimizi kontrol ettik. Şimdi oyuncular nasıl bir deneyim elde edecek bunları düşünmemiz lazım. Mekaniklerimize falan baktık, döngülerimizi oluşturduk. Yani şimdi geldi kontrol aşamasına. Bu kontrol kesin bir şey değil ama işte önceden tahmin etmeye çalışıyoruz. Tıpkı daha önceki hatırlamıyorum birkaç videoda da bahsetmiş olmam lazım. Hani oyuncunun açısından düşünmek, oyuncunun gözünden düşünmek dediğimiz mevzuya geldik. Benim tavsiyem iyi ve kötü olarak bu tahmini deneyimleri ikiye ayırmanız. Bunları ise tasarımlarınızda değişiklikler yapmak için, oyunun geliştirme aşamasında dikkatli olmak için kullanabilirsiniz. Yapacağımız oyundan örnek verelim. Tahmini iyi oyuncu deneyimleriyle başlayalım. Benim aklıma gelen deneyimler kolay oynanabilirlik. Oyuncu oyunda istediği her an aksiyona geçemeyeceği için kolay bir oynanışı olacak. Oyuncu sürekli hareket etmek istese bile belirli bir zaman beklemek zorunda kalacak. Hareket zamanı geldiğinde ise bir kare sağa ve bir kare sola gidebilecek. Yapabileceği şeyler bunlar, yani oynanışı kolay olacak oyunun. Tahmin edilebilir oyun deneyimi. Güç sistemimiz oyuncunun karakterinin hareket hızı, atış hızı gibi özelliklerini belirlediği için oyuncu kendi build'ini oluştururken aşağı yukarı nasıl bir gameplay deneyimi yaşayacağını tahmin edebilecek ve ona göre bir beklentiye girecek. Beklentisi karşılandığı için de tatmin olacak. Yetenekler hakkında merak. Oyuncu oyunu oynadıkça oyunda uzmanlaşmak ve ilerlemek için diğer yetenekler hakkında da meraka kapılacak. Karakter boyutları hakkında merak. Oyuncu kendi boyutlarını oluşturdukça diğer boyutları ve o boyutların sağladığı oyun deneyimini daha fazla merak edecek. Keşif duygusu ve stratejik derinlikten gelen memnuniyet. Hani meraktan yeteri kadar bahsettik. Oyunu elimizden geldiği kadar dengeli bir şekilde yapacağımız için oyuncu farklı boyutları oynamaya devam ettikçe farklı stratejiler de geliştirebilecek. Kendine farklı taktikler bulacak oyunda. Şimdi de tahmini kötü oyuncu deneyimleriyle devam edelim. Kötü arayüz tasarımı. Oyunun özellikle yetenek ağacı kısmı birçok detay içereceğinden ve sürekli oyuncu tarafından kullanılacağından eğer kötü bir arayüze sahip olursa birçok oyuncunun oyundan hızlıca sıkılmasına neden olur. Karmaşık sistemler yüzünden sıkılmak, kuvvet özelliğinin saldırı gücü oranı gibi detaylı bilgileri oyuncu ile paylaşırsak bazı oyuncular sürekli bu oranlar ile uğraşmak zorunda kalacağını düşünebilir. Mümkün olduğunca oyun sistemlerinin basit, kısa ve açıklayıcı bir şekilde oyuncuya aktarılması gerekmekte. Aksiyon eksikliği veya kötü akış planı. Temel oyun döngüsü videomuzda akış kavramından bahsettiğimiz için videoyu kısa tutmak adına şimdilik akış kavramına atlıyorum. Aksiyon eksikliği ise aslında oranlar ve
oranlar, hani oranlar derken neden bahsediyorum? Hani bu 3 tane ana özelliğimizin sağladığı hareket hızı, saldırı gücü gibi oranlar var ya. O oranlar ile alakalı bir kısım. O oranları mesela çok düşük yaparsak oyun çok yavaş ilerleyeceği için hani oyuncu istediği aksiyonu oyundan alamayabilir. Hani o oranların değerini çok yükseltirsek bu sefer de oyun bir kaosa dönebilir. Onun dengesini iyi ayarlamak lazım. Ama oyuncuyu fazla sıkmamak gerekiyor onun dengesini ayarlarken de. Bir taraftan ise bu aksiyon eksikliği şeyle de alakalı bir kısım. Hani bizim feedback dediğimiz geri dönüş ile de alakalı bir kısım. Mesela bir oyuncu bir vuruş yaptığında o vuruş yaptığını hissetmek ister. Genellikle Türk oyun sektöründe bahsedilen bu vuruş hissi dediğimiz kavrama dikkat etmek gerekiyor. Yani biraz daha açmak gerekirse nedir bu vuruş hissi dediğimiz kavram? Kullanıcıyı tatmin etmek aslında. Bir saldırı yaptığı zaman onu tatmin edilmesini sağlamak. Yani nasıl tatmin ediyoruz? Geri dönüşlerden bahsetmiştik. Mesela kullanıcı bir saldırı yaptı. Kullanıcının yaptığı saldırı hedefe çarptı. Hedefe çarptığı anda mesela çok kısa bir süre orada bir beyaz flash efekti kullanarak düzgün bir animasyonla onu vererek düzgün seslerle o vuruşun ses efektlerini yaparak kullanıcıya bunu hissettirebiliriz. Bu sayede kullanıcı hani saldırı yaptığında ben bir şeye vurdum hissini daha net alabilir ve daha iyi tatmin olur. Dövüş sisteminden memnun olmamak demişim. Dövüş sisteminden memnun olmamak, bununla ilgili yapabileceğimiz aslında çok fazla bir şey yok. Dediğimiz gibi hani sistemi tasarladık, oyunun sistemi ortada. Eğer bir kullanıcı bundan memnun değilse belki de hani bizim hesapladığımız oranlar pek ona hitap etmiyor olabilir. Hani bizim de pek hani bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Tabii ki de yani oranları belirlerken, oyunun aksiyonunu, akışını belirlerken dikkat edeceğiz. İlk başta o düzgün bir şekilde yapmaya çalışacağız. Kötü grafikler demişiz. Hani grafiklerde de yine tasarımlarımızda da falan dikkat etmemiz lazım. Hani yapacak bir şey yok. Siz dünyanın en güzel sistemlerini de yapsanız en azından kabul edilebilir bir seviyede belli bir grafik sunmak zorundasınız. Hani buna şöyle örnek verilebilir. Şu ana kadar en sevdiğiniz oyunu düşünün ve onu çöp adam tarzı grafiklerle olduğunu hayal edin. Hani o oyunu ne kadar süre oynayabilirsiniz? Bunu kendinize sorarsanız en azından ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Teknik problemler demişim burada da. Bunlara da tabii dikkat etmek gerekiyor. Hani oyunda hile olması veya yine multiplayer sisteminin düzgün yapılmamış olması veya işte oyunu iyi optimize etmemiş olmak oyuncunun yaşayabileceği en büyük kötü deneyimlerden biri. Videoyu burada sonlandıralım. Sonraki video ne zaman gelir konusuna yine pek bir fikrim yok. Aslında zamanımı en çok alan şey videoyu hazırlamak, o oyun tasarımını yapmak değil. O zaman sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda en azından şeyi söyleyebilirim artık hani oyun yapımına giriş yapacağız. Bu video serisi için belki araya başka konu anlatımlarının olduğu başka videolar önceden gelebilir. Ama bu video serisi için artık oyun projesinin tasarımı hakkında konuşmaktan çıkacağız ve oyunun yapılış aşamasına geçeceğiz. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşürüz.